Uzun yıllar önce Hong Kong'dan New York'a giderken San Francisco'da bir hafta geçirdim. O şehre en son geldiğimden bu yana uzun zaman geçmişti. Ve bu zaman zarfında doğudaki maceralarım umduğumdan daha iyi gelişmişti. Zengindim ve hala yaşayan, beni eski muhabbetlerimle hatırlayan, gençlik dostlarımla arkadaşlığımı yenileyebilmek için ülkemi yeniden ziyaret etmeyi göze alabilirdim. Bunlardan en önemlisi, uzun zaman önce sona eren, düzensiz bir mektuplaşmayı sürdürmüş olduğum eski bir okul arkadaşım, Mohun Dampierre'di. Dampierre, akademik zevklere sahip, çalışmaya karşı tiksinti duyan, servet de dahil dünyanın önem verdiği şeylerin çoğuna karşı belirgin bir kayıtsızlığı olan, yakışıklı, kuvvetli bir genç adam olarak hatırlıyordum. Ancak yeterince servet miras kalmıştı ona. Ailesi, ülkenin en eski ve en aristokratlarındandı. Mohun bir parça duygusaldı ve içinde onu her gizemli araştırmanın içine sürükleyen bir batıl inanç unsuru vardı. Bizim kesinlik demekten zevk aldığımız, gerçek olmayanların diyarına cüretkar saldırılarda bulunurdu. Onu ziyaret ettiğim gece fırtınalıydı. Kaliforniya kışı gelmişti ve aralıksız yağmur terk edilmiş sokakları dövüyordu. Taksi şoförüm doğru yeri buldu. Karanlıkta seçebildiğim kadarıyla çiçekten veya çimenden mahrum olan arazisinin tam ortasındaydı. Ev, bir köşesinde kendisinden bir kat yüksek bir kulesi bulunan 2 katlı tuğla bir yapıydı. Sadece bir penceresinde ışık görülüyordu. Mekanın görünüşündeki bir şey ürpermeme yol açtı. Bu harekete korunma amacıyla kapı eşiğine seyirtirken sırtımdan içeri giren bir yağmur deresi de yardımcı olmuş olabilirdi. Ona uğrama isteğimi belirten nota karşılık olarak Dampierre, "Zili çalma, kapıyı aç ve yukarı çık" yazmıştı. Ben de öyle yaptım. Merdivenler 2. katın başındaki tek bir gaz lambasının aleviyle loş bir şekilde aydınlatılmıştı. Açık bir kapıdan kulenin aydınlık ve kare şeklindeki odasına girdim. Dampierre beni içeri almak için röpleşambır ve terliklerle öne çıktı. Beklediğim karşılamayı gerçekleştirdi. Eskisi gibi değildi. Orta yaşı pek geçmemiş olduğu halde saçları kırlaşmış ve belirgin bir kambur edinmişti. Cildi ölü beyazlığındaydı. Bir lokma bile renk yoktu. Doğal olmayan irilikteki gözleri neredeyse tekinsiz bir ateşle parıldıyordu. Beni oturttu, bir puro ikram etti ve açık bir içtenlikle benimle karşılaşmanın onda uyandırdığı zevk konusunda güvence verdi. Bunu önemsiz konuşmalar izledi. Ama bütün bu zaman zarfında içime ondaki büyük değişimden dolayı melankolik bir duygu dolmuştu. Bunun farkına varmış olmalıydı. Konuşurken gülümsemesi soldu ve sözlerini bitirdiğinde bana keder veren bir ciddiyetle gözlerime baktı. Konuşma keyifsiz bir yön almıştı. Aniden fırtınanın bir duraklamasında ölüm sessizliği neredeyse ürkütücü bir hal almışken iskemlemin arkasındaki duvardan gelir gibi görünen yumuşak bir vuruş sesi duydum. Ses bir insan eli tarafından çıkartılmış gibiydi. İçeri girmek için kapıya vurma şeklinde değil de bana göre üzerinde anlaşılmış yan odada birinin var olduğunu belirten bir işaretti sanki. Dampierre'a baktım. Bakışlarında bunun farkına varmadığı şekilde bir zevk vardı. Benim varlığımı unutmuş görünüyordu ve adlandıramadığım bir ifadeyle arkamdaki duvara bakıyordu. Durum utanç vericiydi. Gitmek için ayağa kalktım. Bu hareketle kendini toplamış gibi göründü. "Lütfen otur" dedi. "Önemli değil. Orada kimse yok." Ama vuruş tekrarlandı. Bir öncekiyle aynı yumuşak, yavaş ısrarla. "Beni mazur gör" dedim. "Geç oldu. Yarın uğrayabilir miyim?" Gülümsedi. "Çok incesin" dedi. "Ama bu oldukça gereksiz. Aslında bu kuledeki tek oda ve orada kimse yok. En azından." Cümlesini yarım bıraktı. Ayağa kalktı ve bir pencereyi yukarı çekti. Sesin gelmekte olduğu duvardaki tek açıklıktı bu. Başka ne yapmam gerektiğini açık olarak bilmeden onu pencereye kadar izledim ve dışarı baktım. Biraz uzaktaki bir sokak lambası, yağmurun kasveti içinde, "Orada kimse yok" cümlesinin doğruluğunu ortaya koymaya yetecek derecede ışık veriyordu. Gerçekten orada kulenin tamamen boş duvarından başka hiçbir şey yoktu. Dampierre pencereyi kapadı
ve iskemleme geri dönmemi işaret ederek kendi iskemlesine oturdu. Orada kimse olmadığını kanıtlamıştı. Ama bütün gizem bu gerçeğin içinde yatıyordu. Hiçbir açıklama getirmemişti. Sessizliği huzursuz ediciydi ve beni gücendirdi. "Sevgili dostum," dedim biraz alaycı bir ses tonuyla. "Hayalet barındırma hakkını sorgulamaya niyetim yok. Beni hiç ilgilendirmez. Ama bu dünyaya ait bir adam olduğum için hayaletleri huzurum ve rahatım için gereksiz buluyorum. Ben dostlarımın ve konuklarımın hala kanlı canlı oldukları otelime geri dönüyorum." Çok kibar bir konuşma değildi. Ama buna yönelik hiç tepki göstermedi. "Lütfen kal," dedi. "Buradaki varlığına müteşekkirim. Bu gece duymuş olduğun şeyi ben de daha önce 2 kere duymuş olduğuma inanıyorum. Şimdi bunların bir yanılsama olmadığını biliyorum. Bu benim için çok önemli. Anlayabileceğinden çok. Bir proyak ve ben sana öyküyü anlatırken sabırlı ol." Yağmur şimdi daha düzenli yağıyordu. Gece oldukça ilerlemişti. Ama hem sempati hem de merak beni dostumun başından sonuna kadar tek bir kelimeyle bölmediğim monoloğuna karşı istekli bir dinleyici yaptı. 10 yıl önce diye söze başladı. Kasabanın öteki ucunda birbirinin aynısı olan bir sıra evden birinde bir zemin katı işgal ediyordum. Burası Chicago'nun en iyi semtiydi. Ama kısmen ihmale ve çürümeye bırakılmıştı. Yaşadığım konutun sırası caddeden biraz geride bulunuyordu. Her bir konutun minyatür birer bahçesi vardı. Bir sabah dairemden çıkarken sol taraftaki bitişik bahçeye genç bir kızın girdiği gözüme çarptı. Sıcak bir Haziran günüydü ve kız hafif beyaz bir giysi giymişti. Omuzlarına çiçeklerle süslenmiş ve zamanının modasına uygun kurdelelenmiş geniş bir hasır şapka sarkıyordu. Kimse kızın yüzüne bakıp dünyevi bir şeyler düşünmeyi beceremezdi. "Korkma," betimleyerek ona saygısızlık etmeyeceğim. İnanılmaz derecede güzeldi. Güzellik üzerine görmüş veya hayal etmiş olduğum her şey ilahi ressamın elinden çıkmış olan o eşsiz canlı resimdeydi. Öylesine derinden etkiledi ki beni, hareketimin uygunsuzluğunu bir kere bile düşünmeden bilinçsizce şapkamı çıkarttım. Genç kız hoşnutsuzluk göstermedi. Sadece muhteşem kara gözlerini nefesimi tutmama neden olan bir bakışla bana çevirdi ve hareketime karşı başka bir tepki göstermeden eve girdi. Bir an için kıpırtısız kala kaldım. Şapka elimde, acı verici bir şekilde kabalığımın bilincinde ama yine de o kıyaslanamaz güzellik görüntüsünün esinlediği duyguyla öylesine dolu bir haldeydim ki pişmanlığım olması gerekenden çok daha hafifti. Sonra kalbimi geride bırakarak yoluma devam ettim. Öğleden sonra daha önce hiç dikkatimi çekmemiş olan birkaç aptal çiçeğe ilgi geliştirmiş halde ufak bahçeye geri dönmüştüm. Umudum beyhudeydi. Kız görünmedi. Huzursuz bir geceyi, bir beklenti ve hayal kırıklığı günü izledi. Ama sonraki gün civarda amaçsızca dolanırken ona rastladım. Elbette şapkamı çıkartma hatasını tekrarlamadım. Ama onda bir ilgi uyandıracak kadar uzun süre bakma cesaretinde de bulunamadım. Ancak kalbim duyulabilir şekilde atıyordu. İri, siyah gözlerini küstahlık veya koketlikten tamamen uzak, belirgin bir tanışıklıkla bana çevirince titredim ve kızardığımın farkına vardım. "Seni ayrıntılarla sıkmayacağım. Bunun ardından birçok kere genç kızla karşılaştım. Ama hiçbir zaman ne ona hitap ettim, ne ilgisini çekmeye çalıştım, ne de onunla tanışmak için herhangi bir girişimde bulundum. Sırılsıklam aşık olduğum doğru. Ama kim düşünme alışkanlığının üstesinden gelebilir veya karakterini yeniden inşa edebilir? Güzelliğine, çekiciliğine ve zarafetine rağmen kız benim sınıfımdan değildi. Adı ve ailesi hakkında bir şeyler öğrenmiştim. Bir yetim, pansiyonunda kaldığı yaşlı, şişman bir kadının bağımlı yeğeniydi. O aileyle akrabalık beni kendi yaşam tarzına mahkum eder. Beni kitaplarımdan ve çalışmalarımdan ayırır ve sosyal bakımdan mevkimi düşürürdü. Bu gibi düşüncelere karşı koymak kolaydır ve kendimi savunmadım. Böyle kendime uygunsuz biriyle evlenmeme, atalarımın kanının her yuvarı karşı çıkıyordu. Kısacası zevklerim, alışkanlıklarım, içgüdülerim, aşkımın bende bıraktığı bir parçacık mantıkla hepsi buna karşı savaşıyordu. Dahası
Ben iflah olmaz bir duygusaldım ve ruhsal bir ilişkide ince bir çekicilik buluyordum. Hiçbir kadın bu güzel yaratığın göründüğü gibi olamaz diye düşünüyordum. Aşk harika bir düştür. Neden kendi kendimi uyandırayım? Bütün bu mantık ve duygusallığın belirlediği yola çıktı. Onur, gurur, sağgörü, ideallerimin korunması. Hepsi birden uzaklaşmamı emrediyorlardı. Ama bunun için fazlasıyla zayıftım. Dairemden ancak onun müzik derslerine gittiğini bildiğim zamanlarda ayrılarak ve gece çöktükten sonra dönerek bahçede karşılaşma olasılığından bile kaçındım. Yine de sürekli olarak transta gibiydim. Bir gece şeytan aklıma bir ahmaklık soktu. Amaçsızca bir sorgulamadan sonra dedikoducu ev sahibemden genç kadının yatak odasının benimkine bitişik olduğunu, aynı duvarı paylaştığımızı öğrendim. Ani ve düşüncesiz bir türtüyle hafifçe duvara vurdum. Doğal olarak yanıt gelmedi ama ben başarısızlığı kabul edebilecek durumda değildim. Üzerime bir delilik gelmişti ve çılgınlığı, terbiyesizliği tekrarladım. Ama sonunda vazgeçme nezaketini gösterdim. Bir saat sonra cehennemi çalışmalarımdan birine gömülmüşken sinyalime yanıt geldiğini duydum. Ya da duyduğumu sandım. Kitaplarımı fırlatarak duvara koştum. Ve hızla çarpan kalbimin izin verdiğince düzgün bir şekilde 3 kere yavaşça vurdum. Bu sefer yanıt belirgin ve keskindi. 1, 2, 3. Benim sinyalimin tam bir tekrarı. Bütün elde edebildiğim buydu ama yeterliydi, hem de fazlasıyla. Ertesi ve sonraki birçok akşam bu çılgınlık devam etti. Son sözü söyleyen hep bendim. Bütün bu dönem boyunca delicesine mutluydum. Ama onu görmeme kararımda ısrar ediyordum. Sonra daha fazla yanıt alamaz oldum. Daha belirgin bir ilerlemede bulunmadığım için dedim kendi kendime. Ve kararımı verdim. Onu arayıp tanışacaktım. Bundan ne çıkacaktı bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum. Günlerce duyulamadığı kadar görülemez de olmuştu. Onunla karşılaştığım sokakları dolaştım ama gelmedi. Penceremden evin önündeki bahçeyi gözledim. Ama ne içeri girdi ne dışarı çıktı. Onun buradan ayrılmış olduğuna inanarak en derin kederlere düştüm. Ama ev sahibimi sorgulayarak şüphelerimi gidermek için hiçbir adım atmadım. Kader gecesi gelip çattı. Duygularımla, çözümsüzlük ve ümitlerimin yitmesiyle bitkin bir halde erkenden odama çekilmiş, derin bir uykuya dalmıştım. Gecenin yarısında bir şey gözlerimi açmama ve doğrulmama neden oldu. Tamamen uyanmış, ne olduğunu bilmediğim bir şeyi dikkatle dinlemeye başlamıştım. Sonra duvarda hafif bir vuruş sesi duyduğumu sandım. O tanıdık işaretin sadece bir hayaleti gibiydi. Birkaç saniye içinde tekrarlandı. 1, 2, 3. Eskisinden daha yüksek değil. Onu bekleyen bir duyuya hitap eder şekilde. Tam yanıt vermek üzereydim ki huzur düşmanı alçakça bir öç alma önerisiyle işlerime bir kere daha burnunu soktu. Kız beni uzun süre ve zalimce duymazdan gelmişti. Şimdi ben de onu duymazdan gelecektim. İnanılmaz ahmaklık, Tanrı affetsin. Gecenin geri kalanında inatçılığımı utanmaz bahanelerle savunarak uyanık geçirdim. Ve de dinleyerek. Ertesi sabah geç bir saatte evden ayrılırken eve girmekte olan ev sahibemle karşılaştım. "Günaydın Bay Dampierre" dedi. "Haberleri duydunuz mu?" Hiçbir haber duymadığımı söyledim. Tavırlarımda da duymak istemediğimi belirttim. Tavırlarım kadının dikkatini çekmedi. Yan taraftaki hasta genç bayan diye geveledi. Haftalardır hasta, şimdi ise öldü. Hikayenin hepsi bu değil. Daha sonra öğrendim ki bir haftalık sayıklama süresinden sonra uzun bir baygınlığın ardından gece yarısı kendine gelmiş ve yatağının odanın öteki köşesine taşınmasını istemiş. Yanındakiler isteğini yerine de getirmişler. Orada zavallı ölmekte olan ruh kopmuş bir bağlantıyı yeniden kurmak için uzaklaşmakta olan iradesini bir duygu bağını harekete geçirmiş. Nasıl bir onarım yapabilirdim? Bu gibi gecelerde dışarı çıkmış olan ruhların huzura kavuşabilmeleri için ayinler var mı? Bu 3. ziyareti. İlk seferde şüpheciydim.
İkincisinde birkaç kere tekrar edildikten sonra işarete karşılık verdim. Ama bir sonuç alamadım. Bu geceki olay Parapelius Necromantius tarafından ortaya konan ölümcül üçlüyü tamamlıyor. Anlatacak başka bir şey yok. Dampier hikayesini bitirdiğinde söylemeye değer bir şey düşünemedim. Onu sorgulamak çirkin bir münasebetsizlik olacaktı. Kalktım ve onu anladığımı belirtecek şekilde iyi geceler diledim. O da bunu sessiz bir el sıkışıyla kabul etti. O gece üzüntüsü ve pişmanlığıyla tek başına bilinmeyene geçti.